Sembolü, bakire kadın. Elementi, toprak. Niteliği, değişken. Yönetici gezegeni, Merkür, iletişim gezegeni. Renk, gri, bej, açık sarı. Gün, çarşamba. Uğurlu sayılar, 5, 14. Uğurlu taşları, akik, kehribar, kesper, turmalin, yeşim. Vücutta tekabül ettiği yer, mide, bel, sindirim sistemi. Olumlu özellikleri, adanmış, becerikli, yardımsever, çalışkan, hazır cevap, pratik, analizcilik, dostluk, dikkat, ustalık, cana yakınlık, temizlik, titizlik, alçak gönüllülük, giyim merakı, hesap kafası, esprili konuşma, iyilik isteği. Olumsuz özellikleri, vaaz verme meraklısı, kendi kendine zarar verme, kendine acıma, şekilci, eleştirel, hastalık hastası, işgüzar, aceleci, aşırı tenkitçi, aşırı titiz, kolay beğenmez, geleneklere sıkı bağlı, aşırı meraklı. En sevdiği şeyler, bilgisayarlar, dergiler, uzun banyolar, konserler, çocukluk arkadaşları, hayvanlar, sağlıklı yemekler, kitaplar, doğa, temizlik. Nefret ettiği şeyler, tembel ya da kaba insanlar, evden ayrılmak, yardım istemek. Gizli tutkuları, kahraman olmak. Güçlü yanları, sadık, analitik, nazik, çalışkan, pratik olmaları. Zayıf yanları, utangaç, endişeli, aşırı yargılayıcı olmaları. Başak Burcu'nu tanımlayan söz, kendimi hizmet ederek arıyorum. Toprak grubuna üye olan Başak Burçlarını çalışkanlığı, disiplinli tutumları ve ince ayrıntılara verdikleri önemlerden tanıyabilirsiniz. Merkür'ün yönetimde oldukları için öğrenmeye olan merakları sebebiyle diğer kişilerin dikkat etmedikleri en ufak noktalara dikkat ederler. Çalışma hayatlarında başarılı olmalarının sebebi de ince ayrıntılara verdikleri önemden dolayı işlerini kusursuz yapmalarından kaynaklanır. İnce ve zarif düşünceli olduklarından ötürü karşı taraftan da aynı özveriyi beklerler. Eleştirmeyi, fikir vermeyi severler. Bu durum bazen karşı tarafın işine çok karıştıklarına dair sistemlere yol açabilir. Hayatlarında her şeyin sistematik bir düzende olmasını isterler. Titizlerdir, özensiz hiçbir şeye tahammül edemezler. Çalışmaktan asla bıkmazlar. Para kazanmak için her meslekte başarılı olabilirler. Çünkü onlar her işin altından kalkabilirler. Çalışkan yapıları zekalarıyla birleştiğinde başarılı iş insanı olarak toplumda öne çıkabilirler. Zihinleri bazen çok negatife odaklandığında Başak Burçlarının kuruntuları ortaya çıkar. Zihinlerinde kurdukça adeta kendi enerjilerini nedensiz yere düşürebilirler. Boş hayallere kapılmazlar. Her zaman gerçekçidirler. Önce en kötü ihtimalleri düşünmeleri yaptıkları işlerde güvenilir olmalarını sağlar. Dostları tarafından sevilen bir burçtur. Evine ve yuvasına önem verir. Kendilerine bakmayı, bakımlı görünmeye dikkat ederler. Her şeyin uyum içinde olmasına dikkat ederler. Her konuda mükemmele odaklıdırlar. Bu nedenle hayatlarında mutluluğu yakalamaları zor olabilir. Başak Burcu'nun yönetici gezegeni Merkür'dür. Merkür'ün etkisiyle oldukça çalışkan ve disiplinli bir yapıya sahip olan bu burcun insanları aynı zamanda oldukça temiz ve titizdir de. Gelişmiş analitik zekaları ve plancı yapıları ile hem arkadaşlık ilişkilerinde hem de iş hayatında oldukça başarılı olan Başak Burcu, zaman zaman tam bir işkolik olabilir. Bu yönüyle iş hayatında genellikle yükselen bu burcun insanları, sistematik bir düşünce yapısına sahiptir. Hayatının her alanında planlar yapan ve disiplinli yapısıyla dikkat çeken bu insanlar, genellikle duyguları ve mantığını aynı anda kullanabilir. Zaman zaman duyguları ağır basar, zaman zaman da mantığı. Kafa yapısı kendisine benzer kişilerle daha iyi anlaşan Başak Burcu, özellikle Oğlak ile çok iyi bir dost olur. Her ikisi de zeki ve disiplinli oldukları için birbirlerini çok iyi anlarlar. Dışarıdan soğuk ve sabit fikirli gibi görünseler de, aslında içten içe sıcak ve sakin insanlardır. Bu yönlerini genellikle yabancı kişilere göstermekten pek hoşlanmazlar. Başak Burcu'nun çenesi biraz düşüktür. Bu da zaman zaman karşısındaki kişilere kırıcı eleştirilerde bulunmasına neden olur. Ancak yine de kimsenin kötülüğünü istemezler. İnsanların iyiliği için çalışırlar ve sevdiklerine karşı fazlasıyla özenlidirler.
Özellikle aile kurduklarında ailesi için çok çalışıp çabalar. İyi bir aile babası ve iyi bir anne olan Başak Burcu için iş ve ailesi hayattaki en önemli bağlılıklarıdır. Burçlar 3 farklı niteliğe göre gruplanır: öncü, değişken ve sabit burçlar. Başak Burcu 4 değişken burçtan biridir, diğerleri ikizler, yay ve balıktır. Değişken burçlar mevsimleri sona erdiren burçlardır ve her mevsimden dersler almışlardır. Her şeyin bir sonu olduğunu bilirler ve görevleri herkesi mevsim değişimine uyum sağlamalarına yardımcı olmaktır. Diğer burçlardan daha bilgedirler. Diğer burçlara göre değişime daha kolay ayak uydurabilirler, pek çok duruma uyum sağlamak için bu kalemun gibi renk değiştirirler. Ayrıca zodyağın düzeltmenidirler. Öncüler bir plan öne sürer, sabitler planı eyleme döker, değişkenler ise eleştirel bir gözle son rötuşları yapar. Başak Burcu toprak elementiyle yönetilen 3 burçtan biridir. Diğer toprak burçları ise Boğa ve Oğlak'tır. Başak Burcu zodyaktaki ikinci toprak burcu olduğu için Boğa'nın işi bıraktığı yerden devralır ve hızlıca kusursuz inşa bir planı yaparak Boğa'nın attığı sağlam temeller üzerinde yükselir. Başak Burcu gezegen döngüsü sırasında ayrıntılar içinde ilahi olanı çabucak tespit eder, santim santim eksiksiz bir plan hazırlar ve hedeflerimizi yerine getiririz. Başak enerjisi bizi yeni bir çalışma rutini denemeye ya da o güne kadar benimsediğimiz sistemi yenilemeye teşvik eder. Ayrıca insanları gelecek konusunda endişeli, hatta evhamlı hale getirebilir. Başak Burcu gezegen geçişleri sırasında ya öyle olursalara takılıp kalabiliriz. Başak'ın Boğa ve Oğlak'ın arasında bir toprak burcu olması onu güçlü ama muhafazakar bir kişi olmaya iter. Gündelik hayatında düzenli ve pratiktir. Hayatları alt üst olduğu zaman bile düzenli bir hayat sürdürürler, hedefleri ve hayallerine bağlı kalırlar. Telafi edilmesi mümkün olmayan bir ayrıntıyı kaçırdıklarından sürekli endişe ettikleri için ayrıntılar içinde kaybolabilir, aşırı eleştirel olabilir ve diğer insanların pek önemsemediği meselelere kafa yorabilirler. Başak Burcu, verimlilik bilincine sahip olmamıza ve fiziksel gerçekliklerimizi kavramamıza yardımcı olur. Öte yandan bizi mükemmeliyetçiliğe sürükler. Başak Burcu gezegen geçişi sırasında kendimizi en ince detaylarına kadar işlenmiş binlerce karar vermek isteyip de bir adım atamazken bulabiliriz. Başak Burcu seçiciliğinin ve yüksek standartlarının faydalı yönleri olsa da ilişkilerimizi mahvedebilirdi. Başakların insanlık bilinci yüksektir. Bu da onları zodyağın en duyarlı burçlarından biri kılar. Hayata olan sistemli yaklaşımları hiçbir şeyin şansa bırakılmamasını sağlar. Her ne kadar çoğunlukla şefkatli olsalar da kalpleri dış dünyaya kapalı olabilir. Başak Burcu çoğu zaman yanlış anlaşılan bir burçtur. Kendilerini ifade etme yeteneğinden yoksun oldukları için değil, duyguları akla aykırı olduğu zaman bu duyguları doğru kabul etmedikleri için. Zodyak kuşağının 6. sırasında yer alan Başak, insanın evrimsel ilerleyişinin ve evrensel konumundaki gelişiminin de 6. aşamasıdır. Aslan'da temel amaç, insanın bireyselliğinin ve yaratıcılığının gelişmesidir. Başak'ta ise bireysel yeteneklerin keşfi ve bunların en yararlı, en üretken biçimde kullanılmasının öğrenilmesidir. Bu sebeple Başak hizmet burcu olarak tanınır. Pek çok Başak, eğitim, sağlık sektörü gibi alanlarda edindikleri mesleklerle hem başarı hem de tatmin elde eder. Başak genellikle diğer insanlara yardım ederken fedakar bir yapı sergiler, ancak verdiği hizmet, ettiği yardım kabul görmez ya da göz ardı edilirse, insanların dikkatini çekmek ve duygusal olarak işbirliği sağlamak için kendini harcanmış gibi de göstermeye eğilimlidir. Başak'ın yardım ederken, insanları mükemmeliyetçiliğe yönlendirmesi, İnsan ilişkilerinde yaşadığı problemlerin temelini oluşturur. Değişken nitelikteki Başak'ın adaptasyon gücü yüksektir. Yaşamsal anlamda bakıldığı zaman son derece büyük bir avantaj olan bu özellik, insan ilişkileri yüzünden Başak'ta deformasyonların yaşanmasına neden olabilir. Başak içgüdüsel olarak diğer insanların ihtiyaç ve isteklerine duyarlıdır. Kendi durum ve ihtiyaçlarını göz ardı ederek, diğer insanlarınkine uyum sağlamaya eğilim, Başak'ın kendi gerçeğinden uzaklaşmasına neden olabilir. Sembolü kutsal bakire olan Başak, gerçekten de oldukça utangaç bir yapıdadır.
Mükemmel eşi ve mükemmel birlikteliği yaşayacağına inandığı zaman kendini bırakabilir. İdealist ve detaycı bir yapısı olan Başak, bu özelliği yüzünden projeleri, başladığı işleri tamamlamakta zorlanır. Sahne arkasında ya da işin mutfağında olmayı tercih eden Başak, gözler üzerinde olmadığı zaman çok daha iyi performans gösterir. Deneyimlerinin pratik değeri Başak için öncül öneme sahiptir. Fiziksel tepkiden, hislerini değerlendirmeden ve entelektüel seviyede mantık yürütmeden önce, Başak her deneyimin pratik avantajlarına bakar. Deneyimlerinden kazandıklarını diğer insanlarla paylaşmak, onların kullanımına sokmak tipik bir Başak karakteristiğidir. Entellekt ve iletişimi sembolize eden Merkür, İkizler gibi Başak Burcu'nun da yönetici gezegenidir. Dolayısıyla iletişim Başak'ın hayatında oldukça önemli bir yer tutar ama, genelde Başak Burcu insanları bir ikizler kadar konuşkan değildir. Başak kitaplara, dergilere ve yazı yazmaya meraklıdır. Başka bir deyişle, yalnızken de yapılabilecek faaliyetler, Başak'ın hayatında önemli yer tutar. Organize etme yeteneği, eleştirel bakışı, skolastik tarzı ve detaylara verdiği önem ile iyi araştırmacı ve akademisyen olur. Yaptığı her şeyi, etrafındaki her insanı ve her türlü ilişkiyi geliştirmek temel Başak dürtüleri arasındadır. Kimi zaman mükemmeliyetçiliğini tembelliği ve hareketsizliği için bahane olarak kullanır. Bu daha çok üretimden kaçan, dağınık, organize olamayan Başaklarda rastlanan bir eğilimdir. Başak öz eleştiriye yatkın olmasına rağmen, kimi zaman kendi hatalarını görmeyi kabul edemez. Analitik yetenekleri sayesinde bir şeyi başından sonuna kadar planlayıp, organize edebilir ve en ufak bir detayı atlamadan teoridekileri pratiğe geçirebilir. Başak kendi yaptıklarına çok değer vermediği, her zaman daha iyisinin olabileceğine, yapılabileceğine inandığı için, iltifatları, alkışları da şüphe ve güvensizlikle karşılar.